Güzel, parçalı bulutlu, çok da sıcak olmayan bir bahar sabahından Bursa'dan herkese merhaba. Bu videomda diğerlerinden farklı olarak dışarıda uzun yıllardır bizimle birlikte olan ev arkadaşımız, belki de koruyucumuz diyeyim, Moka ile birlikte her sabah yaptığımız rutin yürüyüşümüzü size aktarmak istedim. Büyük ırk bir köpekle hayat nasıl geçiyor? Bu videoda izlediğiniz Moka 4 yılı aşkındır bizimle birlikte. Belki birçoğunuz keşke benim de büyük bir köpeğim olsa, onunla eğlenceli güzel vakitler geçirsem diye düşünüyorsunuzdur. Bu tam olarak ne düşündüğünüz gibi aslında konu biraz daha hayvanlara olan merakınız ve onlara karşı tahammül sürenizle alakalı. Çünkü küçük ya da büyük ırk fark etmez. Bu köpeklerin hepsi yavruyken hepimizin çocukluğu gibi yaramaz, söz dinlemeyen ve gerçekten hiçbir şeyden haberi olmayan varlıklar. Benim hep söylediğim şey var. Bir köpek aslında sahibinin karakterini belli ediyor. Siz köpeğin beraber yaşadığı hayat arkadaşı olarak ona ne öğretiyorsanız, nasıl gösteriyorsanız yaşamayı, o da bunu uyguluyor. Çünkü kendi içgüdüleri gereği yapacağı şeyler zaten belli. Ama siz ona bir görev yüklüyorsunuz. Ve bu görevi aslında sizin için uygulamaya çalışıyor. Yani bir köpeğin, burada sokakta yaşayan köpeklerden bahsetmiyorum bu arada. Sahibi olan, evde bakılan köpeklerden bahsediyorum. Bir köpek saldırgan, hırçın, sürekli agresyon sergileyen bir hayvansa emin olun bu daha ağırlıklı olarak sahibinin karakterinden kaynaklanıyordur. Şimdi Moka dediğim gibi 4 yıldır bizimle birlikte. Biraz da onu göstereyim size. Şu anda yürüdüğümüz için nefesinin sesini duyuyorsunuzdur muhtemelen. Sanmayın ki boğazındaki tasma sıkıyor. Biraz fazla yürüyüş yaptık. O da ben de oldukça yorulduk aslında. Şimdi büyük köpekle yaşamak güzel. Kendinizi her zaman bir arkadaş gibi görebiliyorsunuz onunla birlikte. Ama kötü yanları da var. Kötü demeyeyim de zor yanları da var. Çünkü bu köpekler oldukça enerjik. Ve bu enerjilerini atmak için sizinle birlikte efor sarf etmek zorundalar. Bu eforu sarf etmedikleri zaman da yaşadıkları ortama aslında biraz daha enerjilerini aktarmaya çalışıyorlar ki siz bunu bazen işte mobilyanıza, evinize ya da yaşadığı ortama verdiği zararla görüyorsunuz. Şimdi şöyle anlatayım. Büyük köpekle yaşamak için öncelikle bu hayvanları çok seviyor olmanız lazım. Zor. Hiç gözüktüğü gibi kolay değil. Tabii bunların yaşam ortamları doğal, nasıl diyeyim, yani kendi içgüdüleriyle bir hayat onlara sürdüremediğiniz için sizin hayatınıza uyum sağlamak zorunda kalıyorlar ve bu uyum aşamasında da kendilerine göre zorluk olmayan ama size göre büyük zorluklar meydana getirebiliyorlar. Şimdi Moka nereden baksanız 50 kilo vardır muhtemelen. Kendi ırkı gereği de çok güçlü bir hayvan. Yani kontrolsüz bir güç haline geldiği anda başınıza belki bela açabilecek bir ırk diyebilirim. Ama videonun başında söylediğim gibi bence her köpek kendi sahibini biraz daha fotoğraflıyor. Onun kendi yaşam tarzına, sosyal çevresine
ve kendi psikolojisine göre köpek de kendini adapte ediyor. Şimdi büyükırk köpekle yaşamanın zorlukları neler? Birincisi, ona iyi bir barınma alanı oluşturamazsanız eğer başınıza ciddi bir bela alabilirsiniz. Bazı büyükırk köpekler çok fazla bence evin içinde yaşamaya uygun değiller. Daha fazla bahçede, daha geniş alanlarda yaşamayı onlar için ben daha uygun buluyorum ki Moka'da bana sorarsanız öyle bir ev arkadaşı. Çünkü cüssesi büyük, enerjisi fazla ve kendi yapısal tüy yapısı gereği mesela soğuktan vesaireden hiç etkilenmeyen bir arkadaşım. O yüzden bizim köpeğimiz bahçede duruyor. Zorluklarından bir tanesi çok enerjikler. Yani ben öyle aldım köpeği, eve koydum. Akşam geldim, sevdim biraz. Yattık, uyuduk. Sabah oldu, tekrar kalktım, işe gittim yapabileceğiniz bir hayvan değil. Bence hiçbir köpek böyle değil. Hepsinin kendi boyutuna göre bir enerji tüketim durumu var. Moka bir Rottweiler olduğu için oldukça fazla. Bir Doberman olsaydı belki daha da fazla olacaktı Moka'dan. Bunu aşmanız gerekiyor. Bu zor bir süreç. Üçüncüsü, bence eve aldığınız ilk zamanlarda yaşayacağınız şey adaptasyon. Yani bir köpek kendi annesinin yanından ayrıldığında tuvaletini yapmayı bilmiyor. Tuvaletini yapmayı nereye yapacağını bilmiyor daha doğrusu. Çünkü senin için doğru olan şey onun hiç bilmediği bir şey. Yani sen benim doğrum bu diye köpeğini eve gelir gelmez istediğin yere tuvaletini yapmasını beklersen, ailenle yaşıyorsan annenden, eşinle yaşıyorsan da eşinden büyük fırça yersin. Bunun için belli eğitim periyotları var. Çok zor mu? Bence değil. Ama burada bir hayvana mutlaka bir takvim uygulamanız lazım. Eğer bu takvimi uygulamazsanız, yani bu takvimden kastım ders planı gibi düşünün. Hayvanlar çünkü planlı yaşamayı çok seviyorlar. Bu ders planını doğru uyguladığınız anda çok kısa bir sürede, yani bence 10-15 günlük bir sürede ufak tefek kazalar hariç, köpeğiniz küçük ya da büyük olsun fark etmez, tuvalet alışkanlığını kazandırabilirsiniz. Çok kısa bir sürede bu tuvalet alışkanlığını unutturabilirsiniz. Dediğim gibi burada önemli etmen ders planı. Bu ders planını, tuvalet planını, yemek planını, yürüyüş planını doğru yaptığınız anda sizin için birçok zorluk ortadan kalkacak. Bir de bu hayvandan beklediğiniz şey ne? Yani evinizde beraber yaşadığınız köpeğinizden bir beklentiniz vardır mutlaka. Size bir ev arkadaşım olacak. Sizin evinizde belki apartmanda yaşıyorsunuz. Sakin durmasını mı istiyorsunuz? Bir bahçeli evde yaşıyorsanız bunun orayı beklemesini mi istiyorsunuz? Bu da bir önemli konu. Bunun için de aslında ona belli konuları aşılamanız lazım. Bir de büyük köpeğiniz varsa böyle durumlarla da karşılaşıyorsunuz. Böyle kendine yeni arkadaşlar ediniyor. Bu bizim mahallemizdeki arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kendisi de zararsız ama çok ürkek. Bunu da muhtemelen belediye buraya bırakıp gitti. Aylardır bizimle birlikte, her sabah yürüyüşümüze birlikte geliyor. Bizimle geziyor. Yemeğini suyunu yiyor. Tekrar hayatına devam ediyor. Şimdi nerede kalmıştık? Eğitim konusu. Sonuçta bu hayvanlara ne kadar duygusal bakarsak bakalım, aslında birer görev için yaratılmış varlıklar olduğunu inkar etmemek lazım. Tabii burada çok küçük köpekler için aynı şeyi söyleyemem ama yani Moka gibi bir köpeğe sahipseniz bunun bir görevi bence olmalı. Bizim köpeğimiz evimizi korumakla
mükellef. Onun görevi o. Onu başarılı yaptığı zaman bununla ekstra ödüllendiriyoruz. Ki bugüne kadar görevini aslında fazlasıyla başarılı bir şekilde yaptı. Yani bu tipini gördüğü anda insanlar zaten bence bir kere daha düşünüyorlardır. Dediğim gibi 50 kilonun üzerinde 4x4 muazzam bir güç yumağı, safi kas. Tehlikeli mi? Bana göre, benim için değil, senin için mi tartışılır. Senin hal tavrına ve niyetine bağlı. Yani köpekler bir de çok aşırı hisli hayvanlar bana sorarsan. Ya senin niyetini, ne yapmak istediğini çok iyi bir şekilde anlıyorlar. İnsandan bile bence. İki konuşan insandan bile karşılıklı olarak bazen karşımızdaki niyetini anlayamayabiliyoruz ama bana sorarsanız köpekler bu niyeti çok iyi okuyorlar. Yani köpeğimin aşırı agresyon sergilediği bir insanın ne yazık ki çok iyi niyetli olduğunu düşünemiyorum. Şimdi zor tarafları, her sabah yürüyüş. Zor mu? Bugün hava güzel. Hava güzel olduğu zaman tabii ki zor değil. Spor oluyor, bir aktivite oluyor benim için de. Ama tabii her gün hava böyle güzel değil. Kimi zaman yağmurlu, kimi zaman karlı olabiliyor. O zaman da ona göre ekipmanları giyip yine bu arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkıyoruz. Ben bunu günde 2 kere yapıyorum. Kimi zaman çok uzun tutuyorum. Kimi zaman yürüyüş periyodunu daha kısa tutuyorum ama bunu asla ihmal etmiyorum. Çünkü onun da kendine göre ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçları karşılaması için doğal olarak olduğu yere ihtiyaçlarını karşılamasını istemediğimiz için de mutlaka dışarıya çıkartıyoruz. Bizim bulunduğumuz ortam insanın çok fazla olmadığı bir yer. Şimdi bu büyük köpek için avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Böyle ortamlarda büyük köpeklerinizi çok fazla insanlarla sosyalleştiremiyorsunuz. Bence bu bütün köpekler için önemli bir konu. İnsanlarla sosyalleşmemiş köpekler yarın öbür gün başınıza bela açabiliyor kalabalık ortamlarda. Ya bunu bir saldırı olarak düşünmeyin. Sizin komutlarınızı dinlemeyebiliyorlar. Ama böyle bir ortamda şöyle bir güzellik var. Yürüyüş yapabileceğiniz çok geniş bir alan. Saatlerce dış etkenlere maruz kalmadan istediğiniz kadar hayvanlarınızla yürüyüş yapabilirsiniz. O yüzden köpek alırken aslında evinizin ya da ona bakacağınız yerin sosyal ortamında, çevresel faktörlerinde göz ardı etmenizi istemem. Bu bence en önemli detaylardan bir tanesi. Diğer bir konu, dediğim gibi bir güç yumağı. Yani senin için senin tüketemeyeceğin kadar gıda tüketen bir varlık. Senin belki kendine dikkat etmeyeceğin kadar dikkat etmen gereken besinine bir varlık. Çünkü o bünyeyi beslemesi gerekiyor. O bünyeyi beslemesi için de düzenli ve dengeli beslenmesi gerekiyor. İşte sorun burada başlıyor. Şu anda mama fiyatları uçuk derecede Türkiye'de. Çok yüksek. Bir de bu dert var. Yani burada köpek sahiplendin, aldın. Ondan sonra bu köpek büyüdü. Ciddi derecede bir gıda tüketimi oluyor. Bunu da göz ardı etmeyin bana sorarsanız. Büyük bir köpek sahibi olmak istiyorsanız. Tabii kimisi buna işte köpeklerin ev yemeği vermeyi falan tercih ediyor. Bu benim çok tercih ettiğim bir konu değil. Neden diyecek olursanız, ev yemeği biraz daha yağlı, tuzlu, yani bizim kendi zevkimize göre yaptığımız şeyler. O yüzden hayvanlar böyle yaratıklar değiller. Doğal yaşamlarında bizim gibi oturup işte kuru fasulye pilav yemiyorlar. Diyeceksin ki mama mı yiyorlar? Hayır, ama bu mamaların iyi versiyonlarından bahsediyorum. İyi versiyonlarında bu doğallık konusunu yakalamaya çalışıyorlar. İkinci mama konusunda benim tercihimin sebeplerinden bir tanesi de dişleriyle alakalı olan
problem meydana gelebiliyor bence ev yemekleri yediklerinde. Özellikle ev yemeği fazla tüketen köpeklerin dişlerinde fazlasıyla böyle bir sarartı, yani bizdeki tartar türevi bir şey görebiliyorsunuz. Ki bir köpeğin dişleri kötüleşmeye başladığında bence hayat kalitesi de çok fazla düşmeye başlıyor. Çünkü onun için bir yemeği parçalamak için tek faktörü dişleri. Bizim gibi yemeği başka formlara getirecek değişik araçlara sahip değil. Yani bizim gibi ezemiyor yemeği ya da işte farklı formatta çorba gibi tüketemiyor. Onun için diş hayat kalitesini arttırabilecek, hayat kalitesini belli bir seviyede tutabilecek öğelerden bir tanesi. Ona da dikkat etmenizi öneririm. Köpeğimizin ismini ben uzaylı olarak koymuştum. Çünkü ilk buraya bıraktıklarında bir uzaylı gibi hareket ediyordu hayvan. Ne yazık ki hani böyle gökten düşmüş gibiydi. Çok bilinçsizce hareket ediyordu. Muhtemelen korkmuş. Moka bu arada kara tren sesi çıkartmaya başladı. Susadığını düşünüyorum. Şimdi birazdan evimize gideriz. 10 litre suyunu içer. Umarım bir şeyler anlatmışımdır. Bir sohbetvari video yapmak istedim. Büyük bir köpek ya da bir köpek sahiplenmek isteyen insanlar varsa, sorular olursa seve seve yanıtlarım. Ben bir köpek yetiştiricisi değilim. Bir köpek eğitmeni de değilim. O yüzden vereceğim cevaplar belki günün sonunda sizi mutlu etmeyecektir. Çünkü herhangi bir ticari kaygı barındırmıyorum bu konuda. Her ailenin keşke evinde bir beraber hareket edebildiği bir canlı olsa, insan haricinde bir köpeği, kedisi olsa, çocuklarıyla beraber onun sevgisini paylaşsalar, çocuklarına bir sorumluluk yükleseler ve bu sorumluluk sahibi olan çocukların geleceğe daha farklı baktıklarını gözlemleyebilseler, bundan çok mutlu olurum. Ben bunu çocuklarım doğmadan yapmaya başladım. Şu anda da evimizde başka bir köpeğimiz daha var, içeride baktığımız küçük bir köpeğimiz. Bir gün onunla da bir video çekerim. Dediğim gibi sorularınız varsa, kafanıza takılan şeyler varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Ara ara böyle dışarıda yürürken videolar çekmek istiyorum. YouTube'a bakıyorum, herkes kafasına göre bir şey konuşuyor. Umarım bizim söylediğimiz şeyler de bu videoyu gören, izleyen arkadaşlara ufak da olsa bir şey katar. Herkese güzel, güneşli bir Mayıs ayı diliyorum. Umarım her şey Mayıs ayında Nisan'dakinden daha da güzel, daha pozitif olur hepimiz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.